Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı börekler hazırlayacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, hemen hamurumuzu yapmakla başlayalım. Hamuru içi 1 su bardağı ılık süt, sıcağa yakın sütü. Üzerine yarım paket yaş maya, isterseniz kuru da kullanabilirsiniz. Ben yaşla yapmayı tercih ediyorum. Şöyle ufalayarak ilave ediyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme biraz toz şekerini de ilave ediyorum. Önce bunların hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Mayamı eritiyorum. Ve şimdi içerisine yarım su bardağından bir parmak az, yani bir çay bardağı kadar sıvı yağını da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar artık içerisine unumuzu ve tuzumuzu ilave edeceğim. 3 su bardağı kadar un kullanıyorum. 2 bardak kesin bir şekilde ekliyorum. Son bardağımı da dengeli bir şekilde ekleyeceğim ama genelde 3 su bardağı yeterli oluyor. Ve şimdi içerisine tuzumuzu da alalım. Tuz da silme 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Ve şimdi bunların hepsini güzelce karıştıralım. 3. bardağımızı da ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım hamurumuzu. Hamurum bu şekilde ele yapışkan bir hamur. Aynı anda da tam da kıvamında şu an. Hamurumun üzerini kapatacağım. Bu arada arkadaşlar tam 3 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine fark edebiliyor. Yumuşak bir hamur elde edene kadar, yani bu kıvama gelene kadar un ekleyelim. Daha sonrasında unumuzu eklemeyelim. Çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, size şimdi üzerini kapattım. Şöyle kenarlarından da kapatıyorum. Ve şimdi üzerine temiz bir bez atalım. Bu şekilde hamurumuzu en az 40 dakika, 1 saat kadar mayalanmayı bırakalım. Sonrasında da devam edeceğiz. Evet, hamurum çok güzel mayalandı. Fosur fosur kabardı. Şimdi direkt iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için 200 gram kadar kıyma kullanıyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Şöyle çok hafif. Ve ocağıma alıyorum. Ocağımda hafif kavuralım. Kavurduktan sonra soğanını ilave edeceğiz. Burada da 2 soğanım vardı. Soğanlarımı da doğradım. Küp küp. Soğanınız büyükse 1 ya da 2 soğan da doğrayabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Renkleri değişen, suyunu çeken kıymalarımın içerisine şimdi soğanlarımı ilave ediyorum. Şöyle karıştırarak tekrar ocağıma alıyorum. Birkaç dakika kadar daha soğanlarım ölene kadar, renklerini değiştirene kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Evet, şimdi biberlerimizi ekleyebiliriz. 2 adet kadar yeşil biberim var. 2 adet kadar da kırmızı biberim var. Bunları da ilave ediyorum. Tekrar ocağıma alıp birkaç dakika kadar daha pişirelim. İçerisine 1 yemek kaşığı salçayı da ilave ediyorum. Tekrar ocağıma alıp 1-2 dakika kadar daha karıştıracağım. En son olarak da baharatlarını ilave edeceğiz. Evet, baharatlarını ilave edebiliriz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar nane kurusu, 1 tatlı kaşığı kadar maydanoz kurusu. En son olarak 1 tatlı kaşığı silme tuzumu ilave ediyorum. Şöyle tekrardan bir karıştırıyorum. Ve yine ocağıma alıp 1-2 dakika kadar
Tekrar karıştırarak pişirelim. Evet arkadaşlar, şu an iç harcımız hazır. Bunu 1-2 dakika kadar soğumaya bırakalım. Hamurumun havasını alıyorum. Bezelere ayıracağım. Hiçbir yapışma söz konusu değil. Gördüğünüz gibi zaten yağlı bir hamur olduğu için kolaylıkla da şekile girebiliyor. Yarım hamurumdan da 6 tane beze ayırdım. 6 tane beze çıkardım. Önce şöyle parmak uçlarına bastırarak biraz genişletiyorum. Ve merdanemin yardımıyla da şöyle genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Ve hazırladığım harcımdan şöyle bir kaşık dolusu alıyorum. Parmak uçlarımı da şöyle düzeltiyorum. Şu iç kısmından tutup üzerini kapatıyorum. Rulo yapacağım. Bu şekilde hazırladıktan sonra böreğimi fırın kağıdı serili tepsime alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle parmak uçlarını bastırarak önce açıyorum. Daha çok enine yaparsak daha iyi olur. Tepsinizin boyutuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi merdanemizle şöyle genişletiyorum. Tekrar bu şekilde iç harcımı koyup şöyle uç kısmına doğru güzelce yaydırıyorum eşit bir şekilde. Ve yine aynı şekilde rulo yapacağım. Şöyle uç kısmından tutuyorum. Çok fazla da sıkmadan ve bu şekilde rulo yapıyorum. Ve tepsimi alacağım. Diğer geri kalanları da aynı şekilde hazırlayacağız. Şöyle biraz hafif aralık koydum. Arkadaşlar bu şekilde hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi zaten şunlar ilk yaptıklarım. Kabarmaya başladılar bile. İsterseniz bunları böyle bu şekilde ortadan ikişer kez bölüp bu şekilde de fırınlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde de olduğu gibi de fırına verebilirsiniz. Fırında 200 derecelik fırında pişireceğiz. Ama öncesinde üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Ben biraz daha birkaç dakika daha bekletmek istiyorum. Tepsi mayası için daha sonrasında da devam edeceğiz. Buraya da bir yumurta sarısını ve birazcık da sıvı yağ koydum. Şöyle karıştırdım ve artık böreklerimiz üzerine sürebiliriz.
Böyle de bol susam serpiştirdim. Yumurta salarını da sürdüm. Ve şu an fırına gitmeye hazır. 200 derecelik fırında güzelce pişirelim böreklerimizi. Tahtamın üzerine aldım. Şöyle ikişer ikişer yapacağım. 4'e böleceğim. Bu şekilde 4'e ayırdım. Zaten kendileri aralarında da ayrık var. Şöyle göstereyim. Yumuşacık, fosur fosur. Çok farklı ve lezzetli bir börek. Servis tabağına alıp servis edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.